Bir hikayenin olabildiğince kısa, somut, nesnel ve spesifik özeti logline'dır. Tek bir kelime israfı bile yapılmaması tavsiye edilir. Yani bir logline'daki kelimelerin neden orada olduklarının çok iyi sebepleri olmalı. Genelde tek bir cümleden oluşurlar ve 40 kelimeye geçmezler. Ve bundan dolayı logline'ın nasıl yazılacağını belirlemek sıkıntılı olabiliyor. Peki iyi bir logline yazabilmek için nereye dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle kısa olmalıdır. Zaten 40 küsur kelimelik bir sınır var ortada. Ancak bu 40 kelimenin tamamını kullanmak zorunda da değilsin. Örneğin 27 kelimelik bir logline yazdın ve iyi olduğuna kanaat mı getirdin? Öyleyse bırak 27'de kalsın. Onu 40 kelimeye kadar uzatmaya gerek yok. Olabildiğince kısa olması her zaman daha iyidir. İkinci olarak iyi bir logline olabildiğince somut olmalıdır. Soyut ifadelerden, metaforlardan, lafı dolandırmalardan, belirsiz ifadelerden, göndermelerden vesaire kesinlikle kaçınılmalıdır. Eğer bu bir senaryoysa ve bu logline'da başkalarına sunmak üzere hazırlanıyorsa bu böyle olmalıdır. Örneğin şu tarz tanımlamalar fazla soyuttur ve belirsizdir. Ne diyeyim? Duygusal boşluğa düşmüş adam, yolunu kaybetmiş adam veya ne bileyim duygusal ihtiyaçları giderilememiş bağlanma sorunu yaşayan kadın. Ben bir yapımcı olsam ve bu tarz ifadeleri görsem o senaryoyu kabul etmem açıkça. Kafamda hiçbir şey canlanmıyor çünkü. Diğer örnekler de aynı şekilde. Hepsi çok fazla soyut, çok fazla genel. Yani ne anlamak istersen oraya çekebileceğin cinsten örnekler bunlar. Ve buradaki sorunun bir yüzü daha var. Burada ayrıca nesnel olamama sıkıntısı var. İyi bir logline'da senaristin kendi yorumunu katmaması beklenir. Sadece neyin ne olduğunu açıkça belirtip aradan çekilmesi istenir. Tıpkı bir gazeteci gibi düşün. İşte bu yüzden iyi bir logline'ın kısa ve somut olduğu kadar olabildiğince nesnel de olması beklenir. Dördüncü maddemiz ise spesifiklik. Normalde Türkçesi varken İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama bu kelimenin Türkçe bir karşılığı yok. Özel desen olmaz, özgül veya özgün hiçbiri tam olarak karşılamıyor. Bu yüzden spesifik kullanmayı tercih ediyorum. Spesifiklik açık konuşmak demek de değildir. Mesela vejetaryen esnaf oldukça açıktır anlam olarak. Ama logline üzerinde konuşursak spesifik değildir. Fakat vejetaryen kasap dediğin an spesifik olur işte. İlk örnekteki normal bir ifade spesifik karşılığı değiştirilince nasıl da her şey ilginç bir hale geliyor değil mi? İşin içinde ironi olması da bunun sebeplerden biri elbette. Ve esnaf yerine kasap ifadesinin kullanılması hikayeyi daha da net yaptı. Esnaf denince aklımıza pek çok olasılık geliyordu ama şimdi ise tam olarak ne olduğunu biliyoruz. İşte spesifiklik budur. Ama ayrıca her şeyin spesifik olması da kötüdür. Yani sadece asıl ilgi çekici noktaların spesifik olmasını istersin. Örneğin köyden kente göçmüş bir ailenin dramı var ortada. Hangi köyden hangi şehre göçtüklerini belirtmek zorunda değilsin logline'da. Veya senin ana karakterin vejetaryen bir kasap olabilir ama ana hikayede bunlar önemli değilse logline'a koymayabilirsin. Bir esnaf veya bir adam olarak da geçiştirebilirsin. Yani ne zaman spesifik olunması gerektiğini bileceğin gibi ne zaman olunmaması gerektiği de bilinmelidir. Şimdi özetle 4 kriter var ortada. Yani logline olabildiğince 1 kısa olacak, 2 somut olacak, 3 nesnel olacak, 4 ise spesifik olacak. Logline'in genel kabul görmüş tanımı bu şekildedir. Peki bunun istisnaları var mıdır? Vardır elbette. Örneğin senarist ve yapımcı birbirlerini yakından tanıyorlarsa bu prosedürlere gerek bile olmayabilir. Romanlarda ise durum gördüğüm kadarıyla daha esnek olabiliyor. Çünkü senaryoyla benzer yanları olsa da ikisi bambaşka dünyalar. Ayrıca ben şuna inanıyorum. Logline'lar iki kategoride değerlendirmelidir aslında. Ama bu çok daha doğru olacaklardır. Bunlardan birisi teknik kategori, diğeri ise de dramatik kategori olsun derim. Teknik kategori logline'ın bu kriterlere ne kadar uyduğu ile ilgilidir. Hikayenin kendisini ilginç bulup bulmamak ise o ayrı bir konudur. Mesela bir logline'daki hikaye hiç ilgini çekmemiş olabilir. Ama öte yandan teknik olarak çok iyi yazılmış da olabilir. Veya bunun tam tersini düşünelim. Logline'daki hikaye ilgini çekmiştir ama logline'daki cümle iyi oluşturulmamıştır. İkisi de olasıdır. Peki logline yazmaya nereden başlanabilir? Öncelikle protagonistin kim olduğu bilinmelidir. Protagonist, ana çatışmanın merkezinde yer alan ve bunu yönlendiren kişidir. Bu tek bir kişi olabileceği gibi insan dışı bir varlık, bir grup, hatta mekan bile olabilir. Protagonist ile ana karakter aynı şey demek değildir o bu arada. O yüzden başrol veya ana karakter yerine protagonist denmesi daha doğru olacaktır. Logline öğretmenin çok basit bir formülü de vardır. Ama bu yazamadığın veya aklına bir fikir gelmediği zamanlarda kullanabileceğin bir imdat butonu gibi düşünebilirsin. O formülü kullanmak zorundasın diye bir şey yoktur yani. Formüle gelirsek kısaca şöyle. Öncelikle bir tetikleyici olay bulursun. Bu ise hikayenin neden daha önce veya sonra değil de o anda başlatıldığının bir izahı gibidir. Protagonist eyleme geçiren gelişmedir kısaca. Ve sonrasında içinde riskler barındıran bir amaç ve bir de engel vardır. Klasik logline formülüdür bu. Tarantino'nun Zincirsiz filmi tamamen bu formül üzerinedir. Logline ise şu şekilde. Alman bir ödül avcısı sayesinde özgürleştirilmiş olan bir köle, onunla bir olup karısını acımasız bir toprak sahibinin elinden kurtarmaya çalışır.
Kölenin özgürleştirilmesi tetikleyici olaydır. Köle protagonist, toprak sahibi antagonist ve karısını kurtarmaya çalışması da amaçtır. Kahramanın yolculuğu temalı filmlerin çoğu özetle böyledir. Matrix olsun, Harry Potter olsun veya Yüzüklerin Efendisi hiç fark etmez. Hep aynı formül. Ve şimdi bunun dışındaki örneklere bakalım. Green'in 50 tonunun logline'ı da şöyle. Üniversite öğrencisi Anastasia, esrarengiz iş adamı Christian Grey ile tanıştığında tutku, sırlar ve karanlık arzulara dolu karmaşık bir ilişkiye girer. Ne değişti burada farklı olarak? İlkinde hikaye protagonistin amacı üzerine dönerken ikincisinde ise protagonistin hisleri ve duygular üzerine dönüyor olay. Ortada ulaşılması gereken bir amaçtan ziyade kararlar alınması gereken bir ilişki durumu söz konusu. Bunun sebebi de izleyici ve okuyucu farkları. O klasik logline formülü işte bundan dolayı Green'in 50 tonuna uygulamak istemezsin. Bütün duyguyu, gizemi ve heyecanı öldürürsün çünkü. Bu bakımdan iki logline de çok başarılıdır bence. Ve ikisi de yeteri kadar kısa, somut, nesnel ve spesifiktir. Ve bu da Baba filminin logline'ı. Nedir o? Bir suç örgütünün yaşlanmış lideri imparatorluğunu isteksiz oğluna devreder. Eğer bu bir suç örgütü değil de başka bir şey olsaydı berbat bir logline olurdu bence bu. İşini devrediyorsa devrediyordur, ne yapalım yani. Bundan film mi olurmuş bile diyebilirdik. İşin içinde ne risk olurdu ne bir tehlike. Bu işin sonu nereye varacak acaba diye de düşünmezdik. Ama bunun bir şirket değil de bir suç örgütü olması işleri bir anda değiştiriyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir lider değişimi yaşanacak ve bu süreç de çok sancılı olacak. Ve bunu açık açık yazmaya da gerek yok logline'da. Filmi hiç izlememiş biri bile sırf bunu okuduğu zaman bile Godfather filmini az çok anlar yani. İşte bu sebeplerden dolayı her şeyin bir istisnası çıkabiliyor. Farklısı veya beklenmedik şekilde yazılmış olanı da çıkabiliyor. Bu logline örneklerinin ortak bir noktası var aslında. Ve o da şu. Bu hikayeler bu işin sonu nereye varacak acaba dedirtiyor mu? Evet, dedirtiyorlar.